Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarıma bana ait olan kalpli çok güzel bir 5 şiş patik modeli anlatacağım. Modelimiz iki renkten oluşuyor. Kırmızı ve krem. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Patik burnumu hazırladım. Eğer patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Patik burnu başlangıcını oradan bakarak yapabilirsiniz. Modelime gelince zaten biliyorsunuzdur bu modeli. Daha önce yine ben paylaşmıştım. Bu kanalım için de yeniden videosunu çekmek istedim. Modelimiz şöyle kalplerden oluşuyor. Büyük ve küçük kalplerden oluşuyor. Harika bir model oldu bence. Tam çeyizlere yakışır bir model. Renklerimi de bu şekilde kalpli olduğu için kırmızı olarak uyguladım. Siz kendi zevkinize göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. 3 numara 5 şiş kullanacağım. Siz kendi elinizin ayarına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 3 numara şişle yapıyorum. Şu anda her şişimde 14 ilmeğim var. 15. artırmamı yaparken model kurulumuna başlayacağım. 15 artırmayı tamamlayıp sonrasında modele başlayabilirsiniz. Eğer böyle yapmak istemezseniz. Ben genelde böyle son artırmada model kurulumunu yapıyorum. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Hani artırmayı bitirdikten sonra modele başlayacağım derseniz 15. artırmayı da yapıp ondan sonra model kurulumuna geçebilirsiniz. Böyle bilgileri verdikten sonra bir hatırlatma yapayım sizlere. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi benim videoda anlatacağım ölçülerde bu patiğim 38-39 numaraya uygun olacak. Eğer ayağınız büyükse ayrımdan sonraki kısmı model yani şu küçük kalpleri bir model daha fazla yapabilirsiniz. 36 ve 37 numara için yapacaksanız ayrımdan sonraki kısmı bir tane model eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre tabii ki. Şöyle modelimi bir kenara alıyorum. Bismillah diyerek başlayalım patiğimizin yapımına. Kırmızı ipimizi alalım. Hemen bağlayalım ipimize. Hemen kırmızı ipimi aldım. Krem rengi ipime bağlıyorum. Şöyle çok aşağıya çekmeden ilk krem ipimle öreceğim çünkü. Ben 15. artırmayı yaparken model kurulumunu göstereceğim. Eğer siz artırmayı tamamladıktan sonra model kurulumunu yapacaksanız ilk 2 ilmeği kremle örüp sonrasında modele başlayabilirsiniz. Şöyle ki ben artırma yapacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. Kremle artırmamı yaptım. 2 ilmeğim oldu burada. Yani siz de artırmayı tamamladıktan sonra modeli kuracaksanız 2 krem örüp ondan sonra kırmızı ipinizle modeli kurabilirsiniz. 2 ilmekten sonra 3. ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. Yani bir tane kırmızıyla ördüm. Şimdi bir kremle örüyorum. 2 3 4 ilmeğimi kremle ördüm. Bir ilmek kırmızıyla örüyorum. 4 ilmek krem örüyorum. Bir ilmek kırmızı. 4 ilmek krem. Hemen diğer şişime geçiyorum. 3 4 kremi ördüm. Bir ilmek kırmızı ördüm. İkinci şişimin sonunda artırma yapacağım. 4 krem, 1 kırmızı, yine 4 krem, 1 kırmızı olarak örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı burada. Şimdi artırma yapacağım. Krem rengiyle yapıyorum. Son ilmeğimi de kremle örüyorum. Yani artırmayı bitirdiyseniz eğer burada 2 tane ilmeğiniz kalacak. O 2 ilmeği de kremle öreceksiniz. Artırmayı yapıp sonrasında modele başladıysanız eğer. 3. şişime geçtim. Bir ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum kremle. Yani şuradaki sondaki 2 ilmekle buradaki 2 ilmek 4 oldu. 4 krem, 1 kırmızı. Yine 4 krem örüyorum. 1
kırmızı. 4 krem, 1 kırmızı. 4 krem, 1 kırmızı olarak dördüncü şişimizin sonuna kadar örelim bu şekilde. Dört krem, bir kırmızı, yine 4 krem, bir kırmızı örüyorum. Burada ben artırmamı yapacağım. Kremle yapıyorum artırmamı. Son ilmeğimi de kremle örüp ilk sıramı tamamlamış oluyorum ve artırmam da bitmiş oluyor böylelikle. Her şişimizde şu anda 15 ilmeğimiz var. Devam edelim. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek krem örüyorum. Sonrasında bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Arada 2 ilmek krem. Yani şu kırmızılar birer tane küçük kalbimiz oluyor. Arada 2 krem örüyorum. Sonrasında bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Bu da gördüğünüz gibi küçük minik kalbimiz oluyor. Arada 2 ilmek krem. Tekrar bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 ilmek krem. Böylelikle başlangıç modelimizi bu sıramızla birlikte tamamlamış oluyoruz. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıramızı tamamladık. Minik kalpler 2 sıradan oluşuyor zaten. Şimdi bütün ilmeklerimizi krem rengi ipimizle öreceğiz. Toplamda 3 sıra öreceğiz. Krem rengi ipimizle, kırmızı ipimizi kullanmıyoruz. Sonrasında ortadaki kalpli modelimize geçeceğiz. Oranın anlatımını yapacağım. Öncesinde kremle 3 sıramızı örüp gelelim. 3 sıra kremimizi ördük. Şimdi ortadaki desenimize geçiyoruz. Hemen başlayalım. İlk 2 ilmeğimi kremle örüyorum. 2 kremden sonra 2 ilmek kırmızı örüyorum. Şöyle alayım. 2 kırmızı. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek krem, 2 ilmek kırmızı. 3 ilmek krem, 1, 2, 3, 2 ilmek kırmızı. Yine 3 krem, 2 kırmızı olarak sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. 3 krem, 2 kırmızı. 3 krem, 2 kırmızı olarak şişlerimizde bulunan ilmeklerin tamamını bu şekilde örüyoruz. İlk 2 ilmek kremle başladık. Sonrasında 2 krem, 2 kırmızı ile başladık. 3 krem, 2 kırmızı, 3 krem, 2 kırmızı olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Sıra başında görüşelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Hemen şöyle başlayalım. Bir ilmek krem örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 1, 2, 3, 4 ilmek kırmızı örüyorum. 1 ilmek krem. 4 ilmek kırmızı, 2, 3, 4, 1 ilmek krem. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 kırmızı, 1, 2, 3, 4 kırmızı örüyorum. 1 ilmek krem örüyorum. Yine şişlerimizde bulunan ilmeklerin tamamını bu şekilde örüyoruz. 4 kırmızı, 1 krem. 4 kırmızı, 1 krem olarak devam edelim. Başlangıçta 1 kremle başladık. 4 kırmızı, 1 krem. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Şimdi burada kalplerimizi artık yapacağız, birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bakın bu 2 kırmızı olan kısım bir tane kalp. Bu 2 tanesi bir kalp. Bu 2 tanesi de bir kalp. Şimdi birleştireceğiz bunu. Kalp olarak ortaya çıkacak zaten. Yani öndeki 2 şişimizde 3 tane kalp olacak. Arkadaki 2 şişimizin üzerinde 3 tane kalp olacak. Başlayalım. 1 ilmek
krem örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Burada ipimi yürüteceğim. Çünkü kırmızıyla 9 ilmek öreceğiz. O yüzden ipimizin arası çok açık kalacak. O yüzden krem ipimi ben arada yürüteceğim. Şöyle yapıyorum. Kırmızı ipimin üzerine alıyorum kremi. Kırmızıyla yine örmeye devam ediyorum. 4 kırmızı ördüm. 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kırmızıyla ördüm. Burada ipi yürüttüğümüz için bakın arada hani ayağınıza giyip çıkartırken sorun olmayacak. Yani parmağınıza falan takılmayacak. Böyle arada yürüttüğümüz için. 9 ilmek kırmızıdan sonra 1 ilmek krem örüyorum. Bu birinci kalbimiz. İkinci kalbimize geçiyoruz. Yine 9 ilmek örüyoruz. 9 ilmeği tam örmeden yani 4. veya 5. ilmekte ipimizi yürütüyoruz. Krem ipimizi. Hemen şöyle alayım. 4 tane kırmızıdan sonra ikinci şişime geçtim zaten. Kırmızı ipimle devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bakın burada arada yine yürüttüm krem ipimi. 9 kırmızıdan sonra 1 ilmek krem örüyorum. Yine aynı şekilde 4 tane kırmızı örüyorum. Krem ipimi yürütüyorum. Sonra kırmızıyla yine örmeye devam ediyorum. Şöyle kremi kırmızının üzerine aldım bu şekilde. 9 ilmeğimi kırmızıyla örüyorum. Evet, öndeki 2 şişimizin üzerinde 3 tane kalbimiz oluştu. Gördüğünüz gibi arada krem ilmeklerimiz var birer tane. 1, 2, 3 tane kalbimiz oldu. Şimdi bu tarafa geçtiğimizde yine aynı işlemi yapalım. Başlangıçta 1 krem, 9 kırmızı. 1 krem, 9 kırmızı olarak örelim. Krem ipi de arada yürütmeyi unutmayalım. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Önde yaptığım işlemi arkadaki 2 şişte de yine uyguladım. Burada da 3 tane kalbim oluştu. Burada bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıranın tekrarını yapıyoruz. Yani kırmızıları kırmızıyla, kremleri de kremle örerek sıramızı yine tekrar edeceğiz bir önceki sırayı. Bir krem örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. 9 ilmeğimi kırmızıyla örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Şimdi krem ipimi yürütüyorum yine. Şöyle kremi kırmızının üzerine aldım. Kırmızı ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Buradaki krem ilmeğime kadar. Gördüğünüz gibi. 9 kırmızı 1 krem. 9 kırmızı 1 krem olarak bu sıramızı devam edelim. Arada ipimizi yürütmeyi unutmayalım. Sıra başında görüşelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Krem rengi ipimi alıyorum. İlk 2 ilmeğimi kremle örüyorum. 1, 2. Sonrasında kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 1, 2, 3, 4, 5. Burada yine ben ipimi yürüteceğim. 5 ilmekten sonra devam ediyorum. İpimi yürüttüm. 6, 7 ilmek kırmızıyla örüyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek krem örüyorum. Sonrasında yine kırmızıyı alıyorum. 1, 2, 3. Diğer şişime geçiyorum. 4, 5 ilmeğimi ördükten sonra yine krem ipimi kırmızı ipimin üzerine alarak arada yürütüyorum. 5 kırmızı oldu. 6, 7 ilmek kırmızı örmüş oldum. 3 ilmek krem. 1, 2, 3. Bu 3 kremler de her iki kalbin arasında oluyor. Yine devam ediyoruz. 7 ilmek kırmızı örüyoruz. 7 ilmeği örerken de kremi yürütmeyi unutmuyoruz.
Ayağımıza giyip çıkartırken çünkü sorun olabilir. Parmağımıza takılabilir. İstemeyiz böyle bir şey olmasını. Bu şekilde devam edelim. 7 kırmızı 3 krem olarak devam edelim. İpimizi de arada yürütmeyi unutmayalım. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi kalplerimiz artık meydana çıktı bu şekilde. Modelimize devam ediyoruz. Kırmızı ipimi aldım. Bir ilmek kırmızıyla örüyorum. 2 ilmek krem örüyorum. Bir kırmızıyla başladım. 2 krem ördüm. Sonrasında kırmızı ipimle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kırmızı ördüm. 2 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem, 5 ilmek kırmızı. 1, 2, diğer şişime geçiyorum. Kırmızıyla devam ediyorum. 3, 4, 5. 5 kırmızı ördüm. Kırmızıdan sonra 2 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem, 5 ilmek kırmızı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde orada bekleyelim. 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 5 kırmızı. 5 kırmızılar kalplerin üzerinde olacak. Bu şekilde. Görünüm böyle. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi bu sıranın sonuna geldiğimde, bakın bu sırada son 2 ilmeğe geldiğimde 5 kırmızı ördüm. Normalde bu son 2 ilmeği de krem olarak örmem gerekiyor. Şimdi bu aradaki model bozulmasın diye bir sonraki sıranın başlangıcını yapıyoruz burada. 5 kırmızıdan sonra 1 krem ve 1 kırmızı örüyorum. Hemen şöyle modelimden göstereyim. Bakın şu aradaki model, yani bozulma olmasın diye sadece bu sondaki kalbe birazcık böyle çok yakın oluyor ama çok da böyle kötü bir görüntüsü olmuyor. Bir sonraki sıranın başlangıcını sıra sonunda yapıyoruz. Şöyle hemen devam edelim. Son 2 ilmeği 1 krem 1 kırmızı olarak ördüm. Bir sonraki sıraya geçiyoruz şimdi. Şöyle burası başlangıcımız. 1 krem örüyorum. 1 kırmızı, 2 krem, 3 kırmızı. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 2 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 3 kırmızı. 1. Hemen diğer şişime geçiyorum. Kırmızıyla devam ediyorum. 2, 3 kırmızı. Bu 3 kırmızı da kalbimizin üzerinde olacak. 3 kırmızıdan sonra tekrar yine aynı şekilde 2 ilmek krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 3 kırmızı. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Arada, çünkü kalplerimizin arasında modelimiz var. O modeli kuruyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi her iki kalbin arasında modelimizi kurmuş olduk. Şimdi sıramızı böyle gösterdiğim gibi tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldiğimde yine bir önceki sırada yaptığımız gibi burada aynı işlemi yapacağız. Şimdi normalde 3 kırmızıdan sonra 2 krem 1 kırmızı örmem gerekiyor. Biz bu işlemi bir önceki sırada yaptık. Şimdi burada ne yapıyoruz? 3 kırmızıdan sonra 1 krem ördük. Hemen son 2 ilmeği nasıl örüyoruz onu göstereyim. 3 kırmızı 1 krem, 1 kırmızı 1 krem olarak sıramızı bitiriyoruz. Yani şu aradaki modeli bu şekilde düzgün bir şekilde kurmuş oluyoruz. Sıra başındayız. Bir sonraki sıramıza geçtik. Son 2 ilmekle birlikte. Şimdi burada ilk ilmeğim krem. Bunu kırmızıyla örüyorum. 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 krem ve 1 kırmızı. Bu da büyük kalbimizin son sırası oluyor. Gördüğünüz gibi 1 kırmızı olarak örüyoruz. Sonra devam ediyorum. 2 krem,
bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, iki krem. Şöyle göstereyim. 2 kremden sonra bir kırmızıyı örüp büyük kalbimizi tamamlamış oluyoruz. Bir kırmızıyı ördüm. Şimdi aradaki modeli yapıyorum yine. 2 kırmızı, 2 krem, 2 krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 krem, bir kırmızı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 krem. Sonrasında kalbimizin ortasındaki bir ilmek kırmızıyı örüyoruz. Görünüm böyle. Arkadaki 2 şişimizin üzerindeki ilmekleri yine bu şekilde örelim. Sıra sonunda, yani sıra başında tekrar görüşelim. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın 3 tane ilmeğim kaldı burada. Yine son kalbin bir kırmızısını ördükten sonra bir krem örüyoruz. Bir sonraki sıranın başlangıcını yapıyoruz burada. Bir kırmızı, bir krem. Devam ediyorum burada. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı olarak sıramın sonunu tamamladım. Başlangıca geçiyorum. Başlangıçta bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Bu son kırmızıdan sonra 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi kalbi tamamladık, büyük kalbi. Ortadaki modeli devam ettiriyoruz bu sıramızda. 3 kremden sonra bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem ve bir kırmızı olarak 4 tane kırmızı örmüş olduk. Kalplerin arasındaki modelde. Son kırmızıdan, yani 4. kırmızıdan sonra 3 ilmek krem örüyorum. 1, hemen diğer şişime geçiyorum. 2, 3 ilmek kremden sonra yine aradaki modelimi bir kırmızı, bir krem olarak örüyorum. 3 kremden sonra bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 3 ilmek krem. Evet, modelimiz çok basit. Bu sıramız da bu şekildeydi. Yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonundayım. 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları örmedim. 3 kremden sonra. Şimdi bu büyüttüğümüz, bakın şu baklava dilimi olan kısmı, büyüttüğümüz kısmı şimdi küçültüyoruz. Modelimden de hemen göstereyim. Bakın. Şimdi artık bundan sonra tekrar küçültmeye başlayacak ve üstteki kalbi tekrar kuracağız. Ne yapacağız burada? Sıramın sonundayım. Tekrar belirtiyorum bunu. 3 krem olacak sonda. Ama bir tane daha örüyorum. 4 tane krem oluyor. Çünkü modeli burada daha önce kurduğumuz için burada da küçültmeye başlıyoruz sıra sonunda. 4 kremden sonra bir kırmızı, bir krem örüp sıra sonunu tamamladım. Sıra başına geçiyorum. Sıra başında bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı örüyorum. 2 ilmek krem. Şimdi tekrar bakın şu büyük kalbin tam tersine kuracağız. Bitirdiğimiz gibi başlayacağız. 2 kremden sonra bir ilmek kırmızı. Devam ediyorum tekrar. 2 ilmek krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 krem örüyorum. Şöyle. Bakın bu kalbin tam karşısına gelen kalbin başlangıcı, şu bir tane kırmızı. Hemen ikinci şişime geçtim. Birinci şişin sonunda 2 krem ördüm. Burada bu kalbin hemen tersini kuruyorum. Bir kırmızı, 2 krem, bir kırmızı, bir krem,
bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı örüyorum. 2 krem, bir kırmızı, 2 krem. Yine devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem olarak ortadaki modelimizi devam ettiriyoruz bu şekilde. İnşallah şöyle net görünmüştür. Sıramızı gösterdiğim gibi bu şekilde tamamlayıp gelelim. Yine sıra sonundayız. Şimdi sıra sonuna geldiğimde bakın bu son kalbin hemen üstündeki bir tane kırmızı ilmeğimi ördüm. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Ne yapıyorum burada? Yine bir sonraki sıranın başlangıcını yapıyorum. 1, 2, 3 tane krem örüyorum. Bir ilmek kırmızı örüp sıramı tamamlıyorum burada. Sıra başına geçiyorum. Bir krem, bir kırmızı örüyorum. 2 ilmek krem. Sonrasında 3 ilmek kırmızı. Burası kalbimiz, büyük kalp. Yani şu kısmın tam tersine gelen kısım. 3 ilmek kırmızı ördüm. Aradaki modelime geldim şimdi. 3 kırmızıdan sonra 2 krem ördüm. 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 ilmek krem örüyorum. Sonrasında 3 kırmızı. Hemen birincisini ördüm. İkinciye geçiyorum. İkinci şişime 2, 3 ilmek kırmızı ördüm. 3 kırmızıdan sonra 2 ilmek krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 3 ilmek kırmızı. 2, 3. 3 kırmızıdan sonra yine 2 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 3 kırmızı olarak sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Hemen şöyle göstereyim modelimden. Artık ortadaki modelimizi yani şu kısmı tamamlayacağız. Ve büyük kalbimize başladık burada. Sıramızı gösterdiğim gibi tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldiğimde son 3 ilmeğim kaldı. Bakın 3 kırmızıdan sonra kalan 3 ilmeğimi de kremle örüyorum. Artık buradan sonra aradaki modelimizi tamamlamış oluyoruz. Yani başlangıca geçtiğimizde sıra sonunda yine bekleyip bu şekilde artık yapmak yok. Bitti. Aradaki modelimiz, başlangıca geçiyorum. Burada bir kırmızı, 2 krem, 5 ilmek kırmızı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kırmızı ördüm. Tekrar 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 5 ilmek kırmızı. 2, diğer şişime geçiyorum. 3, 4, 5 kırmızı ördüm. 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 5 kırmızı. Örerek sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. 3, 4, 5. 5 kırmızıdan sonra 2 krem örüyorum. Sonrasında devam ediyorum. 2 krem. Sıra başına geçtiğimde yani 3. şişime geçtiğimde 1 kırmızı, 2 krem, 5 kırmızı. Böyle devam ediyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Sıra sonunda bakın son kalbimizin 5 kırmızısını ördük. Son 2 ilmeği de kremle ördük. Artık sıra sonunda model kurulumu yok. Buradan sonra. Şimdi sıra başına geçtim. Sıra başında 2 ilmek krem örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 1, 2, 3, 4, 5 ipimi yürüteceğim burada. 7 ilmek kırmızı öreceğim çünkü 5 kırmızıdan sonra ipimi yürüttüm. 6, 7 ilmek kırmızı ördüm. Arada 1, 2, 3 ilmek krem örüyorum. Tekrar 7 ilmek kırmızı, 1, 2, 3, diğer şişime geçiyorum. 4, 5 kırmızıdan sonra krem ipimi yürütüyorum. Ne yapıyorduk ipi yürütürken? Kremi kırmızının üzerine alıyorduk. 5, 6, 7 ilmek kırmızı ördüm.
3 ilmek krem örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 7 kırmızı 3 krem olarak sıramızı tamamlayalım. Krem ipi yürütmeyi unutmayalım. 7 kırmızıyı örerken sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. 7 kırmızı 3 krem olarak sıramızı ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Krem ipimi aldım. 1 ilmek krem örüyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle 1 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra şöyle 5 ilmek öreyim. Arada ipimi yürüteceğim. Krem ipimi, çünkü 9 ilmek kırmızı öreceğiz bu sıramızda. 5 ilmekten sonra ipimi yürüttüm, krem ipimi. 6 7 8 9 ilmek kırmızı ördüm. 1 ilmek krem örüyorum. Yine aynı şekilde 9 ilmek kırmızı örüyorum. 1 ilmek krem olarak sırama devam ediyorum. İpi yürütmeyi unutmayalım. Sıra sonuna kadar 9 kırmızı 1 krem olarak örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda yine 1 krem 9 kırmızı 1 krem 9 kırmızı olarak bir kez daha örüyoruz sıramızı. 9 kırmızıyı örerken arada ip yürütmeyi unutmayalım. Bir kez daha bu şekilde örüp gelelim sıramızı. Evet, sıramızı tamamladık. Bir kez daha 9 kırmızı 1 krem olarak ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Birinci ilmeğimi kremle örüyorum. Bir kremle başlıyorum sırama. Sıra başındayım. 4 ilmek kırmızı 1 2 3 4 kırmızı örüyorum. 1 krem 4 kırmızı 3 4 kırmızı 1 krem 4 kırmızı 1 krem olarak sırama bu şekilde devam ediyorum. Bir kremle başladık. 4 kırmızı 1 krem 4 kırmızı 1 krem olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. 4 kırmızı 1 krem olarak ördük. Artık ortadaki modelimizin son sırasını öreceğiz. Krem ipimi alıyorum. 2 ilmek kremle başlıyorum. 2 krem 2 kırmızı, sonrasında 1 2 3 krem 2 kırmızı, 3 krem 1 2 3 krem 2 kırmızı, 3 krem 2 kırmızı olarak sıramıza devam edelim. Bu artık son sıramız. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2 kremle başladık. 2 krem 2 kırmızı, sonrasında 3 krem 2 kırmızı 3 krem 2 kırmızı olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı ve modelimizi bu sıramızla birlikte tamamlamış olduk. Ortadaki model bu şekilde. Şimdi 3 sıra krem rengi ipimizle örelim. 3 sıradan sonra başlangıçta ördüğümüz minik kalplerden tekrar kuracağız. Ayrımı yapmadan önce 3 sıra krem örelim. 3 sıradan sonra minik kalplerimizi tekrar kuralım ve ayrımı yapalım sonrasında. 3 sıra kremimizi ördük. Şimdi bitişte de yine minik kalplerimizden kuracağız. Başlangıçta yaptığımız gibi 2 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek kırmızı örüyorum. Sonrasında 4 ilmek krem. 1 2 3 4 krem 1 kırmızı. 4 krem 1 kırmızı olarak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlk 2 ilmeğimizi kremle başladık. Kalplerimiz ortalı olması için 2 krem 1 kırmızı, sonrasında 4 krem 1 kırmızı sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Sıra başındayız. Minik kalplerin ikinci sırası, yani son sırasındayız. Zaten 2 sıradan oluşuyor demiştim. Birinci ilmeğimi kremle ördüm. 1 kırmızı 1 krem 1 kırmızı, arada 2 krem örüyorum.
Tekrar bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, arada 2 krem örüyorum. Yine aynı şekilde bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 ilmek krem olarak sıramıza devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızı tamamladığımızda bu modelimiz de bitmiş olacak. Sıra başına geldiğimizde 2 sıra kremle örelim. Düz olarak kırmızı ipimizi keselim. Ayrımdan sonra bağlayacağız. Yalnız ipimiz burada kaldığı için kesmemiz gerekiyor. Ayrımdan sonra bu taraftan bağlayacağız ipimizi. O yüzden kırmızı ipimizi keselim. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar söylüyorum 2 sıra krem örelim. 3. sıramızda ayrımımızı yapalım birlikte. Evet, şimdi modelimizi tamamladık. Minik kalbimizi yaptık. Sonrasında 2 sıra kremle ördük. Kırmızı ipimizi kestik. Ayrımımıza geçiyoruz. 3. sıramızda ayrım yapıyoruz. Yani kremin 3. sırasında. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi son ilmeğe kadar örelim. Birinci şişimizin sonundaki yani son ilmeğe kadar ilmeklerimizi örelim düz bir şekilde. Son ilmeği örmeden alıp ikinci şişimize aktaralım. Şimdi bu aktardığım ilmeğimle bir sonraki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Hemen ikinciye battım. İlmeklerimi çapraz bir şekilde yerini değiştirdim. Öndeki ilmeği örüp birinci şişimi aldım. Diğer şişimi aldım. Haroşa olarak başlayacağım burada. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ters veya düz olarak örebilirsiniz. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk 6 ilmeğimi ben haroşa olarak ördüm. Düz örmeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz haroşayı ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örebilirsiniz. Bu sizin örgü şeyinize bağlı. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Şimdi taban kısmındaki 2 şişimizin üzerindeki ilmekleri yine düz bir şekilde örelim. 4. şişimize kadar gelelim. Taban kısmındaki 2 şişimin üzerindeki ilmeklerimi ördüm. Normalde burası bizim başlangıç noktamızdı. Artık ayrımı yaptığımız için başlangıç noktamız burası. Yani şu birinci ve ikinci şişin olduğu, birleştiği kısım bizim başlangıç ve bitiş noktamız. Şimdi bu 4. şişimizin üzerindeki yani şu kısımdaki ilmeklerimi 6 ilmeğe kadar, yani sonda 6 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Son 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şöyle. Son 6 ilmeğim kaldı. Bunları haroşa olarak örüyorum. Haroşayı dediğim gibi istediğiniz gibi ters veya düz olarak örebilirsiniz. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüp geriye dönüyorum. Artık ön yüzden ve arka yüzden öreceğiz patiğimizi. Ayrımı yaptık. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Geriye kalan ilmekleri ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Arka yüzden ördüğümüz için bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Burası bitiş şişimizdi. Başladık tekrar arka yüzden. Taban kısmına geçiyorum. Bu taban kısmındaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Siz de ters olarak örün. 4. şişimizde görüşelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. 4. şişimdeyim. Şimdi burada son 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum yine. Sondaki 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yani 9 ilmek ters örüyorum. 6 ilmeği haroşa olarak örüp ön yüze dönüyorum sonra. 6 ilmeğimi ördüm. Geriye döndüm. Burası bakın ayrım kısmı olduğu için başlangıcımız burası, bitişimiz burası. Buradan sonra model kurulumu yapacağız. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra bir ilmek düz örüyorum. Burada hemen kırmızı ipimi bağlıyorum. Minik kalpler yapacağız çünkü ayrımdan sonra da. Kırmızı ipimi bağladım.
6 ilmek haroşa, 1 ilmek de normal düz olarak ördüm. 1 ilmek kırmızı örüyorum. 4 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 1 ilmek kırmızı. 4 ilmek krem. 2, hemen diğer şişime geçiyorum. 3, 4 ilmeğimi krem ördüm. 1 ilmek kırmızı. 4 krem örüyorum. 2, 3, 4, 1 ilmek kırmızı. 4 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Sondaki haroşaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4 krem, 1 kırmızı. Kalpler zaten üst üste denk geliyor, bakın bu şekilde. Ben bu şekilde ayarladım. Modeli takip etmeniz kolay olsun diye ve görünümü güzel dursun diye. Dördüncü ve son şişime geçiyorum. Yine 4 krem 1 kırmızı olarak devam ediyorum. Son olarak 4 krem 1 kırmızı ördüm. Kırmızıdan sonra bir düz örüyorum. 6 ilmek haroşa. Zaten bakın yerleri belli oldu artık haroşaların. Buradan sonra artık karıştırmazsınız. Zaten minik kalplerimiz de 2 sıradan oluştuğu için ön yüzden böyle ördük, arka yüzden de örüp minik kalplerimizi tamamlayacağız. Hemen nasıl yapıyoruz göstereyim. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kalplerimizin ikinci sırası. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne aldım. Kremi bırakıp kırmızıyı alıyorum. Kırmızıyı aldım. Bir kırmızı, şöyle bir krem, bir kırmızı. Ters olarak örüyoruz bu arada. Bir kırmızıdan sonra 2 ilmek krem örüyorum arada. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 ilmek krem örüyorum arada. Şöyle yapabilirsiniz. Hemen diğer şişime geçiyorum. İkinci kremi buradan ördüm. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, 2 ilmek krem. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Çok zor bir model değil zaten ayrımdan sonrası. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Minik kalpleri bu sıramızla birlikte tamamlayalım. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Şimdi bu sıramızı tamamladıktan sonra ön yüze geleceğiz. Ön yüze geldiğimizde kırmızıyı kullanmadan krem ipimizle toplamda 4 sıra öreceğiz. İlk 6 ilmek ve son 6 ilmek haroşa, ortada kalan ilmekler ön yüzden, düz arka yüzden ters olarak örülecek. 4 sırada bir bu minik kalpleri kuracağız. Hemen şöyle göstereyim modelimden de. 4 sıra arayla ben yaptım. Siz 2 sırayla da 2 sıra arayla da yapabilirsiniz. Böyle seyrek olmasını istemiyorsanız. Ben 4 sırada bir kurdum minik kalpleri. Ayrımdan sonra toplamda 5 model uyguladım. 5. modelimden sonra da yine 4 sıra kremle ördüm. Sonrasında topuğa geçtim. Haroşa kısmını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diş haroşa yaptım. Benim elimin ayarı bu şekilde. 38-39 numaraya uygundur. Burayı istediğiniz gibi uzatabilir veya daha az yapabilirsiniz. Ayağınızın büyüklüğüne, elinizin ayarına göre patiğiniz nasıl büyüklükte olduysa o şekilde devam edebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur sizler için. Şimdi topuğa kadar modelimizi tamamlayıp gelelim.
Ayrımdan sonra model kısmını tamamladım. Toplamda 5 tane minik kalplerden yaptım. Her iki kalbin arasında da 4 sıra krem ördüm. 5. modelden sonra da yine 4 sıra kremle bitirdim. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ayağınızın büyüklüğüne göre. Şimdi ben 2 şişi bir şişin üzerine aldım. Diğer 2 şişi de bir şişin üzerinde. Yani ilmeklerimiz 2 şişin üzerinde 3. şişimizde öreceğiz. Topuğa geçelim hemen. İlk 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Geriye kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Şişimin sonunda 8 ilmek kalana kadar böyle devam ediyorum ilmeklerimi düz olarak örmeye. Şişimizin sonunda 8 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 7 bir tane fazla örmüşüm. 8 tane ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmeğin ilk 3 tanesini, üçünü birlikte alarak kestim. Geriye kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Boşalan şişimi bir kenara bırakıyorum. 2 şişle devam edeceğim buradan sonra. Diğer şişimden 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. İlk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 12 ilmek ayırdık topuğumuza. Üçlü kesimden sonra geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ters olarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini düz olarak kestim. Böyle devam edelim ilmeklerimizi örmeye. Sadece 12 ilmeğimizi örüyoruz. Kenarda kalan ilmekleri birer birer eksiltiyoruz. Ta ki şişimizin sonunda haroşalı kısım yani 6 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde gidip gelerek birer birer kesiyoruz ilmeklerimizi. Haroşalı kısım kaldığında orada bekleyelim. Topuk kısmını sizlere anlattığım gibi ben böyle devam ettim. İlmeklerimi birer birer kestim. Burada 6 ilmeğim, bu tarafta da 7 ilmeğim kaldı. Şimdi topuk kısmını ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyorduk. Buradan sonra haroşa olarak öreceğiz. Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ön yüzden düz, arka yüzden düz, ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örebilirsiniz. Ben düz örmeyi tercih ediyorum. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Yine birer birer kesmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde de düz olarak örüyorum. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Dönüşlerde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 12. ilmekle bir sonraki ilmeği kesiyoruz. Sadece bir tek fark, 12 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Aynı işleme devam edelim. Şişimizin sonunda 2 ilmek kalana kadar, yani şöyle döndürdüğümüzde burada 2 ilmek kalacak. 2 ilmek kalana kadar burayı haroşa birer birer kesmeyi de unutmayalım. Devam ettim ben. Haroşa olarak örmeye birer birer kesmeye devam ettim. Burada 2 ilmek, diğer tarafta da 3 ilmek kaldı. Şimdi kalan ilmeklerimizi keselim, artık patiğimizi tamamlayalım. Yine 11 ilmeğimi örüyorum. On ikinci ile bir sonrakini kesiyorum. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum 12. ilmeğime kadar. On ikinci ilmeğime geldim.
kalan 2 ilmeği de alarak, yani 12. ilmeğimle kalan 2 ilmeği de üçünü birlikte alarak kestim. Bu tarafta ilmeğim kalmadı. Kestim artık hepsini. Ön tarafa döndüğümüzde şişimizde bulunan ilmeklerin tamamını kesiyoruz. İlk olarak ilk 2 ilmeği kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. Bir sonrakiyle birlikte tekrar kesiyorum. İlmeği şişime takıyorum. Bir sonrakiyle kesiyorum. Kesme işlemimiz bu şekilde. 12. ilmeğe kadar devam edelim. Kesme işlemimizi artık tamamlıyoruz. 12. ilmeğime kadar geldim. İlmeğimi tekrar şişime taktım. Gördüğünüz gibi 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak kesiyorum. Bir tane de zincir çekip sıkıladım. Hemen şöyle makasımla ipimi kestim. Artık patiğimi tamamladım. Arka kısım, yani topuk kısmı bu şekilde. Patiğimizin yandan görünümü böyle. Hemen diğer tarafını göstereyim. Güzel bir çalışma oldu bence. Size santim olarak da hemen ölçüsünü vereyim. Yani daha güzel olur bu şekilde santimle ölçtüğünüzde. 26 santim. Bu patiğim 26 santim civarında. 38-39'a gayet uygun olur. Yani 38 numarada giyebilir, 39 numarada gayet rahat giyebilir. Hemen şöyle ayak mankenine de geçirelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şunu şöyle iç tarafa alayım. Evet. Gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Yan kısmı, tabanı bu şekilde modelimizi tamamladık. Buradaki biraz büyüklük görüyorsunuz. Ben 39'a daha böyle uygun olsun diye bu şekilde yaptım. Tabii ki bu benim elimin ayarı. Aynı ölçülerde yapıp belki sizin elinizin ayarına göre daha küçük bir model olabilir. El ayarı tabii ki çok önemli. Yani çok büyük bir fark oluyor. Herkesin, kimisi sıkı örer, kimisi gevşek örer, kimisi normal benim gibi. Benimki ne sıkı ne gevşet. Artık yani bu şekilde elim oturduğu için sayılarını kendim ayarlayabiliyorum. Uzunluğunu tahminen ayarlayabiliyorum. Videolarımda da eğer sonlara kadar izliyorsanız santim olarak ölçü verdiğimde bunu ben ördüğümde kesinlikle patiğin diğer şeyini ölçmeden yapıyorum. Videoda sizinle birlikte ölçüyorum. Genelde aynı santimde çıkıyor. Göz kararı olarak yapıyorum. Benim için bu ölçüler bu şekilde 38-39'a uygun oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, destek amaçlı altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.